Herkese merhaba, Alaza Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zaman zaman örgülerde ihtiyaç duyduğumuz dikey ilik yapımını anlatmaya çalışacağım. Bu bir teknik anlatım videosu olacak. Şimdi küçük düğmelerde biz bir dolama ardından bir kesme yöntemiyle ilik açabiliyoruz kolaylıkla. Ama eğer düğme boyutları biraz büyürse o ilik yeterli olmamaya başlıyor. Bu durumda daha büyük iliklere ihtiyaç duyuyoruz. Hırka, yelek gibi örgülerin ön bantlarına yapacağımız bu büyük düğmeler için açacağımız iliklerin dikey ilik olması görüntü olarak daha düzgün duruyor. Dolayısıyla bu ilikleri nasıl yaparız? Bakın. Bu uygulamayı bu videoda size anlatmaya çalışacağım. Evet, ben anlatımı böyle küçük bir lastik parçası üzerinde yapacağım. Bir düz bir ters lastik ve 11 ilmekten oluşuyor. Bu 11 ilmeğin ortasına bakın iliği açacağız. Şimdi ilk başta dikkat edeceğimiz nokta, bu işlemi örgünün ön yüzünde yapmamız gerekiyor. Bu parçamız bizim örgünün sağ ya da sol önü olabilir, fark etmez. Yani bu lastiğin bu tarafında da örgü devam ediyor olabilir, diğer tarafında da. Bunun bir önemi yok. Biz sadece bu ilik kısmına şu an konsantre olalım. Kalan kısımları örgünün gerektirdiği şekilde örülecek. Şimdi ilk sıramızda bakın ön yüzdeyim. Kenardan lastik ilmeklerimi örerek başlıyorum. İkinci dikkat edeceğim nokta, iliği bir düz ilmekten sonra açacağım. Bakın 2, 4, 5 tane ördüm. Bir düz ilmeği ördüm en son. Sırada ters ilmeğim var. Burada açabilirim. Geride de zaten 6 ilmeğimiz kaldı. Hemen hemen ortalamış olduk. Şimdi ne yapıyorum? Düz ilmeği ördükten sonra kalanına devam etmeden sıranın geriye dönüyorum. İlk ilmeği örmeden bu şekilde alıyorum. Sonra sırada bir düz ilmek var. İpimi arkaya alıp düz örerek devam ediyorum. Sonra ters, sonra düz şeklinde lastiğe uygun olarak sıramı tamamlıyorum. Bakın şimdi burada 2 sıra fazladan ördük. Bir gittik, bir de döndük, 2 sıra oldu. Şimdi devam ediyorum aynı şeyi yapmaya. Lastiğimi örerek yine o geri döndüğüm ilmeğe kadar geliyorum. Bakın bu ilmek o. Onu yine düz örüyorum. Düz ilmekti çünkü. Ve tekrar geri dönüyorum. Bakın ikinci geri dönüşümüz bu. Üçüncü sıramız oldu fazladan ördüğümüz. Devam ediyorum. İlk ilmeği yine örmeden alıyorum. İlmekleri düz ters olmasına dikkat ederek yine sırayı tamamlıyorum. Şu ana dek 4 sıra ördük fazladan. Şimdi 5. sırayı örüyorum. Bakın yine geriye döndüğüm ilmek, onu düz örüyorum. 5 sırayı tamamlamış oldum bu tarafta. Şimdi burada kullanacağımız düğme ile bakın şu oluşmuş aralık yeterli mi diye şöyle bir kontrol yapabiliriz. Mesela bunu kullanmak istedim. Bunu ölçüyorum. Biraz daha düğmenin büyük olması iyi olur. Tatlı sıkı geçebilmesi için ilikten. Biraz daha küçük kalmalı iliğimiz. Bence bunun için uygun. Mesela daha büyük düğme kullanmak isterseniz, mesela buna yetmedi diyelim, daha da büyüktü. Bu durumda ne yaparsınız? Bir kez daha geri dönerek bu yaptığımız işlemi tekrarlarsınız ve fazladan ördüğünüz sıra sayısı 7 sıraya çıkmış olur. Ama şu an ben bu şekilde 2 kere geri döndük. Yani toplamda 5 fazladan sıra örmüş olduk. Bu haliyle uygulamamı yapacağım. Şimdi burada yapacağım şey, bakın şurada oluşan düz ilmekleri sayıyorum. Bakın şu 1, şu 2, şu 3. 3 tane düz ilmeğim oluştu. Çünkü bu tarafta 3 ön sıra ördüm. 2 de arka sıra ördük. Buradaki ön sıraların sayısı gibi düşünebilirsiniz. Ya da buradaki ilmekleri sayarsınız. 1, 2, 3 tane ilmek oluştu. Bu sayı bize neyi gösteriyor? Bakın buraya şu an ilave ilmek alacağız şişimize. Onların sayısını gösteriyor bu bize. İpi öne aldım. Şöyle bakın şişin etrafına bir kere doladım ve bir ilmek aldım. Devam ediyorum. Bir daha doladım.
ikinci ilmek oldu. Bir daha doladım. 3 tane ilmek aldım. Dediğim gibi burada saydığımız bu 3 sayısı bize burada kaç tane ilmek alacağımızı göstermiş oluyor. Bu 3 tane ilmeği aldıktan sonra ipim önde zaten. Devam edeceğim şimdi örgünün diğer tarafına, iliğin diğer tarafına. Burada bakın bir ters ilmek var. Onu ipim de önde olduğu için hemen ördüm. Ve devam ediyorum lastiği örmeye. Şimdi burada fazladan ördüğümüz o 5 sırayı bu tarafta öreceğiz. Birinci sırayı ördük. Çeviriyorum. Yine ilmekleri oldukları gibi örerek bakın bu düz ilmeğe kadar geldim. Yani bu dolama yaptığım iplerin hemen yanındaki düz ilmek. Şimdi benim iplerimin, ilmeklerimin yönü böyle durduğu için ben bunu düzelteceğim. Bakın şöyle yapıyorum. Şöyle durması lazım. Eğer sizin ilmek alış şeklinize göre zaten böyle duruyorsa o zaman değiştirmenize gerek yok. Şimdi düzelttiğim bu ilmeği ardından gelen ilk doladığım ilmekle birlikte öreceğim. Bakın şöyle bu ilmeğe geçiriyorum şişi. Aynı zamanda arkasındaki ilk doladığım ipe de geçiriyorum. Şöyle. İkisine birden geçirdim ve birlikte aldım. Hala 2 tane doladığım ilmek var şişte. Bu durumdayken geriye dönüyorum. İkinci fazla sıramızı tamamladık bu tarafta da. Şimdi ilk ilmeği yine örmüş olduğumuz için örmeden alıyoruz ve ipi arkaya geçiriyoruz. Çünkü sırada bir düz ilmek var. Sırayı tamamladık. Tekrar çeviriyorum şimdi. Yine aynı ilmeğe dek örüyorum. Geldim o düz ilmeğe. Yine aynı şeyi yapacağım. Bakın. Yönünü şöyle önce çeviriyorum. Ve bu ilmeği ardından gelen ikinci doladığım iple birlikte şöyle her ikisine de geçirerek birlikte örerek yine alıyorum. Son dolama ilmeğimiz kaldı. Yine geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra yine sıra sonuna dek örüyorum. Şimdi artık bu yönde bakın. Aynı ilmeğe kadar örerek geliyorum. Ve bu doladığım son ilmekle birlikte örerek alıyorum. Ardından devam ediyorum. Evet bakın bu işlemler sonunda burada büyükçe düzgün bir iliğimiz oluştu. Bir sıra daha örelim. Evet. İliği de evet şöyle düğmemizde bakın kontrol edelim. Evet rahat bir şekilde düğmemize uygun bir ilik oldu. Evet bu yöntemi istediğiniz boyutta düğmeler için yapabilirsiniz. Hem pratik hem de sonuç olarak güzel bir sonuç üretiyor. Evet böylece bu anlatımın da sonuna gelmiş oldum. Bu tekniği bundan sonra öreceğim bir yelekte kullanıyor olacağım. Sizler de ihtiyaç duyduğunuz hırka, yelek gibi projelerinizde kullanabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.